hayırlarla doludur. Kişi belki olan bu hayrı göremiyor olabilir. Ama önemli olan her şeyin hayırla yaratıldığına kesin olarak inanmak ve bu gerçeğe göre davranmaktır. Hayırları görebilmenin yolu. Her insanın çocukluk yıllarından itibaren geleceğe yönelik bir takım planları vardır. Okulunu bitirmek, iyi bir iş sahibi olmak, zengin olmak. Ancak olaylar her zaman insanların düşündüğü ya da planladığı şekilde gelişmeyebilir. Çok sağlıklı gibi görünen bir kimse bir anda ölümcül bir hastalığa yakalanabilir. İş yerinden neşeyle çıkıp evine dönerken bir kaza geçirebilir. Ya da uzun vadede yapacağı yatırımları planlarken birdenbire tüm mal varlığını kaybedebilir. Genellikle insanlar hayatları boyunca karşı karşıya kaldıkları bu inişler ve çıkışlar karşısında farklı tepkiler verebilirler. Olaylar istedikleri şekilde geliştiği sürece onlar için bir sorun yoktur. Menfaatlerine bir zarar gelmediği sürece olumlu tepkiler verirler. Ancak beklenmedik gelişmelerle karşılaştıklarında durum değişir. Hemen memnuniyetsiz, şikayetçi bir tavır içerisine girebilirler. Olayların önemine ve sonuçlarına göre bu isyankar tavırları daha da şiddetlenir. Neden tüm bunlar benim başıma geliyor? Bu da nereden çıktı? Gibi ifadeler sarf edebilirler. Oysa insanın kendisi için çok hayırlı ve güzel olacağını sandığı bir olay aslında dünyada ve ahirette hüsrana uğramasına neden olacak olabilir. Ya da zarara uğrayacağını düşünerek kaçtığı bir olay kişiye güzellik, bereket, bolluk ve huzur getirecek olabilir. Tüm bunların bilgisi Allah katındadır. Gerek şer, gerekse hayır gibi görünen tüm olaylar Allah'ın dilemesiyle gerçekleşir. Allah kim için neyi dilerse o olur. Şeytandan Allah'a sığınırım. Olur ki hoşunuza gitmeyen bir şey sizin için hayırlıdır. Ve olur ki sevdiğiniz şey de sizin için bir şerdir. Allah bilir de siz bilmezsiniz. İnsanın gözlerini dünyaya açtığı andan itibaren karşılaştığı iyi ya da kötü gibi görünen her olayı Allah yaratmaktadır. Yaşamı bir bütün olarak yeryüzünün tek hakimi olan Allah kontrol etmektedir. Evrende meydana gelen büyük ya da küçük hiçbir olay asla tesadüfi olarak gelişmez. Hiçbir çiçek tesadüfi olarak açmaz ya da tesadüfi olarak solmaz. Ya da hiçbir insan tesadüfen doğup tesadüfen ölmez. Hiçbir insan yanlışlıkla ya da kontrolsüz olarak hastalanmaz. Her bir olay Allah tarafından özel olarak belirlenmiş ve insanın hayatındaki yerini almıştır. Bu gerçek Kur'an'da şöyle bildirilmiştir. Gaybın anahtarları O'nun katındadır. Ondan başka hiç kimse gaybı bilmez. Karada ve denizde olanların tümünü
O bilir. O bilmeksizin bir yaprak dahi düşmez. Yerin karanlıklarındaki bir tane yaş ve kuru dışta olmamak üzere hepsi ve her şey apaçık bir kitaptadır. İnsanın bu önemli gerçeği anlaması son derece önemlidir. Çünkü her şeyin bir kader ile yaratıldığının şuuruna varan bir insan artık hayatının her anından hoşnut olacaktır. Bu imani kavrayış, olaylara hayır gözüyle bakmasını ve olaylardaki hikmetleri fark etmesini sağlayacaktır. İnsanın başına gelen iyi ya da kötü tüm olaylar da onun Allah tarafından belirlenmiş olan kaderidir. Üstelik yaşadıkları her ne olursa olsun aslında onun için en hayırlı olandır. Mallardan eksiltmeyle denenme. İnsanların birçoğu için yaşamdaki en önemli amaç mal mülk zenginliğidir. Ve bu kişiler mal sahibi olma konusunda büyük bir hırsa sahiptirler. Onlar bu hedefe ulaşabilmek için her yolu dener, hiçbir şeyden çekinmezler. Çünkü onlara göre zenginlik, üstünlüğü ifade eden son derece önemli bir güçtür. Bu insanlar malı olana saygı duyar, hürmet gösterir ve değer verirler. Bu mala bağlılık duygusu Kur'an'da tutkulu şehvet olarak tanımlanır. Kadınlara, oğullara, kantar kantar yığılmış altın ve gümüşe, salma güzel atlara, hayvanlara ve ekinlere duyulan tutkulu şehvet, insanlara süslü ve çekici kılındı. Bunlar dünya hayatının metaıdır. Asıl varılacak güzel yer Allah katında olandır. Mal ve zenginliğe böylesine düşkün olmak beraberinde büyük korkuları da getirir. Bunların en başında da sahip olduğunu kaybetme korkusu gelir. Oysa bir insan sahip olduğu her şeyi bir depremle birkaç saniyede kaybedebilir. Ya da yıllar boyunca para biriktirip aldığı evi bir yangınla kullanılamayacak hale gelebilir. Tüm bunlar Allah'tan bir denemedir. Dünya hayatının bir deneme mekanı olduğunun ve böyle bir olayla da imtihan edildiğinin bilincinde yaşamayan insan, malı bir anda elinden alındığında neye uğradığını şaşırır, isyankar bir yapı gösterebilir. Din ahlakından uzak insanlar, mal kaybını bu bozuk bakış açısıyla değerlendirdikleri için böyle bir olayın hayırlı ve iyi bir yönü olamayacağını düşünürler. Allah, insanları mallardan eksiltmeyle imtihan edeceğini Kur'an'da şöyle bildirir. Andolsun, biz sizi biraz korku, açlık ve bir parça mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmeyle imtihan edeceğiz. Sabır gösterenleri müjdele. Müminler için ise durum tamamen farklıdır. Öncelikle mal tutkusu, yığma hırsı gibi cahiliyeye özgü davranışların hiçbiri müminlerin üstün ahlakında görülmez. Çünkü mümin tüm yaşamını Allah'ın rızasını kazanmaya adamıştır. Bu sebepten dolayı malını Allah yolunda kullanır ve nefsinin bencil tutkularına asla kapılmaz. Mülklerini bir şekilde yitirmeleri durumunda da tavırları değişmez. Çünkü bunun o anda bilmedikleri pek çok hikmetleri ve hayırları bulunduğunu bilirler. Belki de Allah bu vesileyle dünya hayatının geçici heveslerine kapılmış olan kullarına bir hatırlatma yapmaktadır. Ya da o zor anda sabreden kullarına dünyada ve ahirette daha güzeliyle karşılık vererek onlar için bilmedikleri hayırlı bir gelecek belirlemiş olabilir. Bu nedenle müminler yaşadıkları bu olayı bir hatırlatma olarak algılayıp bağışlanma diler ve Allah'ın yarattığı kadere kayıtsız şartsız teslimiyet gösterirler. De ki, Allah'ın bizim için yazdıkları dışında bize kesinlikle hiçbir şey isabet etmez. O bizim Mevlamızdır ve müminler yalnızca Allah'a tevekkül etmelidirler. Hastalıkların ardındaki gizli hikmetler. Başımıza gelen bir hastalık ya da kaza tüm hayatımızı tamamen değiştirebilir. Örneğin, ciddi bir hastalığa yakalanmış bir insan düşünelim. Böyle bir hastalığa yakalanan insan, yaşam tarzını tümüyle değiştirmek zorunda kalır.
O güne kadar enerji dolu olan, işinde sabahlara kadar çalışan bir insanın zamanının çoğunu evinde, kapalı ve temiz mekanlarda veya sakin bir ortamda geçirmesi gerekebilir. Eskisi gibi istediği yiyecekleri yiyemeyebilir. Bu insanın sağlıklı kişilerden farklı olarak ağrıları, mide bulantıları, halsizliği olabilir. Gücü ve enerjisi azalabilir. Ancak tüm bu olanlar aslında bazı insanların düşündüğü gibi olumsuz bir durum değildir. Aksine bu kişiye verilen çok büyük bir rahmettir. Hastalığın ardında saklı olan güzellikleri derinlemesine düşündüğümüzde karşımıza çok farklı bir tablo çıkar. Hastalık insana aciz olduğunu ve Allah'a muhtaç olduğunu hatırlatır. Hastalık anında sapasağlam bir insan vücudu, gözle dahi göremediği virüs ve mikroplara karşı yenik düşer. Tek bir mikrop, insanın tüm faaliyetlerini engelleyebilmekte, bu kişiyi okuyamayacak, konuşamayacak, yürüyemeyecek, nefes alamayacak hale getirebilmektedir. Tüm bu düşünceler, insanın dünya hayatına olan bağlılığını bir kez daha gözden geçirmesine neden olur. Düşünen insan, böyle anlarda acizliğini ve Allah'a ne kadar muhtaç bir durumda olduğunu çok daha iyi kavrar. Böylece sağlıklıyken büyüklüğe kapılan, kibirlenen ve sahip olduklarıyla gururlanan kişi, belki de gereği gibi düşünmediği bu gerçeğin şuuruna varabilir. Her şeyin yaratıcısı olan Rabbimizin sonsuz kudretini daha iyi takdir edebilir. Hastayken insanın Allah'a olan duası ve yakınlığı artar. Ağır bir hastalığa yakalanan bir kişi bu sayede dünyanın geçiciliğinin farkına varır. Bu kişinin hastalığı ilerledikçe ölümü ve ahireti daha çok düşünmeye başlar. Yaşadığı amansız hastalıktan kurtulmak için de Allah'a daha sık ve içtenlikle dua eder. Bu nedenle Allah'a yakınlığı daha da artabilir. Elbette bu kişi iyileştikten sonra da aynı samimiyetle dualarını sürdürmeli ve nankörlük etmekten kaçınmalıdır. Bu durumda yakalandığı hastalık onun için büyük bir hayra, yani ihlaslı bir yaşam sürdürmesine vesile olmuş olur. Allah, Kur'an'da zor anlarda kendisine yönelen ancak sonrasında nankörlük eden insanlardan şöyle söz eder. İnsana bir zarar dokunduğunda yan yatarken, otururken ya da ayaktayken bize dua eder. Zararını üstünden kaldırdığımız zamansa sanki kendisine dokunan zarara bizi hiç çağırmamış gibi döner gider. İşte ölçüyü taşıranlara yapmakta oldukları böyle süslenmiştir. Hastalıkla birlikte sağlıklı olmanın Allah'ın bir lütfu olduğu daha iyi anlaşılır. Bazı insanlar günlük hayatta çoğu zaman Yayınımıza devam ediyoruz. Evet, ne güzel. Dinliyorum. İsrail'e yakınlığıyla bilinen Bahreyn Dışişleri Bakanı Şeyh Halid bin Ahmet, Katar'dan görev yapan Türk askerlerine ihtiyaç olmadığını, Türk The askerlerinin Bahrain foreign minister, who is known to be close to Israel, Türk üssünün bölgeyi stated korumak there is üzere no olduğunu room söyledi. for Fakat the bölgeyi Turkish korumak için soldiers in başka Yemen çözüm and they yok. should leave Yemen. Askerler ülkesine geri dönmeli. Bizim dünya genelinde müttefiklerimiz var dedi. Bir daha. He said, we don't need İsrail'e anyone yakınlığıyla to bilinen protect the Bahreyn Dışişleri region. Bakanı Şeyh The Halid bin Turkish Ahmet, soldiers should go back. Nereye deniliyor? Bahreyn, yani Katar ayrı ülkeler. The Bahrain foreign minister, Sheikh O bin kadar Ahmet, cahilsin ya. Of.
Well, Qatar is a different country. Why is he bothering? Why is he bothered about Yemen? He's so chubby. He shouldn't eat so much. Çok acayip kilolu. He may be 170 kilograms or what. Kendi kafası da değildir, kendi fikri değildir. İngilizlerin devleti söyletiyordur onu. Tabii o kendi başına. This is not his own idea. The British deep state inculcates such ideas to him. He would never ever think about it or talk about it. Yakışıklı mı bir kere çok Are Muslims alike? güzelsin onu söyleyeyim. Muhteşem yakışıklısın. Allah güzelliğini kat kat artırsın. Well, my dear one, first of all, you are really handsome. Let me tell it first. Yani bu neslin bu kadar güzel olması şaşırtıcı. May God make us friends in paradise. Ben yakışıklımı bir daha dinleyeyim. Müminler hep birbirine mi benzer? Evet Allah diyor ki siz bir ümmetsiniz. Do Muslims look alike? Yes, this is what God says. God says that you are an ummah, and when people are an ummah, they are alike. Hepsi birden dönüyor. For instance, birds are also an ummah, and they really look alike. Balıklar bir ümmettir. Hep beraber hareket For eder. instance, the Birbirine benzer. Müminler hep fish, the birds, birbirine benzer. grasshoppers, they are all ummahs, and they look alike. O benzeme her yönde kendini gösterir. Uslubunda, konuşmasında, yemesinde, içmesinde. So this is very similar in all kinds of things. The way they eat, they stand up, sit down. They're all alike. Hoca Efendi Seyfettinler oldu. Değerli bir kardeşimiz. Ama bir Mesih ve Mehdi mücadelesi yok. Mehdi ile Mesih birlikte hareket ediyorlar zaten. Yanlış. Well, there's an Islamic scholar who says that there's a struggle between the Messiah and Mehdi. No, this is not the case. On the very contrary, Mehdi and Messiah collaborate. Yanlış biliyor kardeşimiz. They are the main powers who struggle against Antichrist. Ben Ankara'dan Berra, sevgi ve iman emekleme oluşur. Does faith and love coexist? Yani insan zaten Sorry, does love come into existence by struggling? olan insan No, it doesn't. yoksanla karşı karşıya. A person with soul of God Allah'ın varlığını. Sadece büyük immediately understands the existence of God. varlığını anlamada birkaç Only in order to grasp God's might, he needs to think for some time. gökyüzüne bakacak, atoma bakacak. He needs to only ponder upon the might of God. But when he looks at the matter for a few seconds, he can immediately grasp God's existence. Müziği de çok güzel anlar, her şeyi çok güzel anlar. Ben güzel yüzlüm. And then he also understands love very well. Ankara'dan Berra, Let me hear my dear one once again. Sevgi hemen doğal Allah Does faith and love come into existence by struggle? Well, love is granted moment by moment. kalbe sevgi verilir. For instance, you come across with someone who loves, and this is inspired to one's heart at that very moment. And indeed, against the possessions, God makes us encounter them. Hemen alırsın kaderindedir. You go and just purchase it. Karşılaştığında For instance, there may be something that you love, a dress, for instance. o karşıdaki It is predestined for you to go and to love it and to buy it. akla dayalıysa karşılıklı. Yoksa olmaz. Evet. But of course, if that Akşener'in mitingleri love is based çok on fazla wisdom. katılımla gerçekleşiyor. Akşener konuşma yapacağı zamanlarda alanların Meral Akşener's meetings do not attract many audiences. When she will deliver speeches, almost half of the meeting squares remain empty. Especially recently, she wants to hold meetings. Günlerde Üsküdar'da Akşener ve İyi Parti için konuşma yapan İyi Parti'nin kurucu üyelerinden Ruhat Mengi de kendisini kimsenin dinlemeye gelmediğini görünce partiden istifa etti. Sayın Meral Akşener'in mitinglerden örneklerini görebiliriz. Ruhat Mengi'nin Üsküdar'da yapacağı konuşmaya katılan 10-20 kişinin bulunduğu fotoğrafta vardı. Nerede? And it is also stated that Ruhat Mengi, who is also a party member, was about to deliver a speech, but only 10 or 20 people gathered. Well, of course,
This is Oradaki this is very weird. They say that at least 500,000 should gather there, but there are only 15 or 20 people there. This is something weird. Those survey companies probably do make a joke. I think they are making a joke. This is the truth. Because according to their surveys, 17% of citizens will vote for them. So at least 500,000 people should gather. For instance, MHP holds meetings and at least 1 million people gather. This is really unbecoming. This is really not possible. In my opinion, Party, the good party, will only get 0.7%, and they make it 17% because in practice we see the truth. As you see, no one comes. Ruhat Mengi is also a beautiful woman. She acted rationally. She has a quality appearance. She is also beautiful, but she is old. Sizin yoğun çalışmalarınızın da vesilesiyle İran, Rusya ve Türkiye ilişkileri gün geçtikçe daha da iyiye gitmeye başladı. Rusya, İran ve Türkiye her fırsatta bir araya geliyor. You become instrumental. The relations between Iran, Turkey, and Russia collaborate in every issue relating to the issue, and they collaborate in their decisions. As a continuation of this friendship, after 41 years, Iran soccer team and Iran soccer team will play a match of brotherhood and the unity of Islam. Also, there will be another friendship soccer match with Russia. A soccer match which is called Brotherhood and the Unity of Islam. I'm reading this news report once again. After 41 years, there will be a match between the Turkish A national soccer team and the Iranian national team. Well, this is really important, very significant indeed. So people say there is no Mehdiism, but this is not the case, as you see. And Iran and Turkey, this is an official activity. This means that Mehdiism is a truth. These Islamic scholars for no reason thought that the Islamic unity will not be established. Our Skor önemli değil. Oradaki muhabbet önemli. Çok şahane olmuş. Muazzam. Evet, dinliyorum. Hazreti Havva'ya ve Adem'e cennetteki meyvenin koparılması neden yasaklandı? Yakışıklım, Allah onları eğitiyor. Diyor ki bana güvenin. Bana inanın. Ben sizi burada rahat yaşatacağım. Ama burada bir ağaç var. Well, God just trained them. God told bundan meyve alıp yemeyin diyor. Yemeyeceksiniz. Dursun orada diyor. Yani bir tane yasak. Yani yüzlerce haram koymuyor Allah. Bir tane haram koymuş. Tek bir haram. Bak orada ibadet edecekler. Helal harama dikkat. God doesn't put millions of prohibitions, only one ban. And what was expected from them was to observe what was good or not, what was good or bad. This is really a disastrous, there's a terrible explanation made by Satan. He says God really deceives you. If you eat that apple, that matter will just go into you and you will have the endless might. He says, if you will eat this apple, then you won't attain eternity. Of course, this is a disastrous explanation. First, Adam didn't want to believe in this, but then he couldn't resist and he believed. And then he goes and eats that fruit.
His geçecek ve sonsuz olacak. his wife also ate it, Şeytanı yaratan da Allah, meyveyi yaratan da Allah, sonsuzluğu yaratan da Allah. and supposedly they were to attain eternity. Well, isn't it God who creates that apple, the eternity, their bodies? How could they become eternal without God's existence? There is no rationale in this. Üzerlerinden kayboldu. Kalktı ve çırılçıplak hale geldiler. Elleriyle işte cins organlarını kapattılar. Annemiz göğsünü ve cins organı kapattı. Hazreti Adem de cins organı kapattı. Ve Allah'a yalvardılar. Yani çok özür dilediler. Yani tövbe ettiler. İşte o zaman oradan bir yaprak aldı. Genişçe bir yaprak. İncir yaprağı gibi geniş bir yaprak. Hazreti Adem cins organını örttü. Annemiz de göğüslerini ve cins organını örttü. İşte asıl örtülecek yerler neresi olduğunu zaten bize Kur'an gösteriyor. Asıl farz olan. Bilmiyor mu o mesela derdi Allah çarşafa büründü derdi. Yapmıyor çarşaf. Başörtüsünü örttü derdi. Demiyor. Ne yapıyorlar? Göğsünü ve cins organını kapatıyor. Dolayısıyla Allah'a güvenmek çok önemli. Yani cennette de Allah'a güvenle yaşayacağız biz. Allah'a güvenecek adam. So trusting in God is really very important, and in paradise also we will trust God. Not trusting in God is just disastrous. And in order to show what will happen in case we do not abide by God's provisions is this example. Müslümana umutsuzluk olur mu? From now on, I believe people won't fall into the error of not believing in God. Ümit var olun diyor Allah. Umutsuz. Well, if a Muslim is heedless, that is really, Umutsuz. Yani hiçbir şey can a Muslim be heedless? ilgilendirebilir. Mesela ineği de ilgilendirmiyor. İnek ot yer etrafa bakıyor hayvan. Kuyruk sallıyor, sinek kovalıyor falan. Adam hayvansa yani ruhu yok. Well, a person may be heedless, but a cow is also heedless, let me tell you. If that person has no spirit, he would become so. But if he has a soul, he will definitely be in connection with God, and he would definitely be very meticulous about religion. Poposunu dikerek bak. Bir de makine kendine kapansa bayağı zor durumda kalır ya. Şangur şungur ortalık karışıyor. Yani o kadar hoşuna gidiyor ki böyle girift yerlere girmek. Meraktan kuduruyorlar ya. İlla ki girecek böyle bir yerlere. Evet dinliyorum. They really like to go into very, very small places. This is what they like. Bir paylaşım yapıldı. Cumhuriyet Savcılığı paylaşımla ilgili soruşturma başlattı. Derneğin 27 Mayıs ile ilgili paylaşımında arzumuz hürriyetti, ordumuz hediye etti pankartı taşıyan kadınların yer aldığı bir fotoğraf bulunuyor. Fotoğrafın üzerine 27 Mayıs etiketiyle birlikte şu yorum yazılmış. Türk Silahlı Kuvvetleri bundan yarım yüzyıl önce anayasa ve hukuk dışına çıkmış bir siyasal iktidara karşı direnme hakkını kullanmış ve ülke yönetimine el koymuştu. Ordunun arkasında milletin desteği vardı deniliyordu. Çok gereksiz. Bekliyorum. İnşallah. Mantıksız. Ters bir tepki göstermişler. Halbuki öyle bir olayı dehşet, rahatsızlık, büyük bir pişmanlıkla değerlendirmesi gerekirken onu sevinçle değerlendiriyorsa çok çok çirkin bir hareket yapıyor demektir. Kanun hukukta gereğini yapar tabii ki. Evet dinliyorum. Üzerinde Arapça yazı varken her ortamda durulur mu? Yani üzerinde bir elbisesinde Arapça bir yer var, her ortamda durur mu? Tabii ki yani o harfin bir kutsallığı yok. Arapça gazeteler var, Arapça komünist kitaplar var. O kitap, Of course, those Arabic letters do not have anything blessed. There may be also communist books in Arabic. Would that book be blessed because it is in Arabic? Or there may be some statements against Islam, against the Quran. Arabic is just a language. What is blessed is the Quran. The language of Arabic is not blessed. This is really very, very geldiği gibi dürüst davranacak, candan davranacak.
irrational. Vicdanı What do you kayıyor. mean when you say being Ona kimse bir sincere? şey yapmayacak. Well, Ters olan, just as vicdanı you yaşayıp bu işi think yaptıranlar. Hemen insanı she kötüye shouldn't çekiyor. do something against her İnsanlar conscience, buna rağmen buna dikkat because ederlerse the çünkü body immediately vicdanı understands boğuşan what insanlar is hep itici olurlar, dikkat ederseniz. Akılsız, itici ve sinirli olur. Ama vicdanı those boğmadan, people who huzurlu, try to be against their conscience dengeli, become tutarlı olur. Hoş sohbet eder, repulsive. düşünceleri But those others çok rahat olur. are people who Konuşmak put their kolay trust olur. in God, who Yalan are ferahlık olur. stable, who are not Ve they are konuşmak not insana withdrawn, they ferahlık have verir. peace at ease, Ama they are fluent vicdanı speakers, olmayan bir eloquent insan, yani sinirli speakers. değilse The way they sinirli speak olmak just çok give kolay relief olur. to people. Bozuk, But if these people dengesiz, do not kendini sıkan abide by their hiçbir conscience, speaker then they have very unstable way of yani speaking. konuşmadaki suhulet, ferahlık insana verdiği hoşluk hissinden anlarız. This is how we understand sincerity, Evet, dinliyorum. that relief they have in their Süleyman eyes. PKK'nın dinsiz bir örgüt olduğunu belirterek şunları söyledi. İşin esası şudur, bu memleketi bölemeyeceklerini biliyorlar. PKK dinsiz bir örgüt. Süleyman Soylu stated that the PKK is an irreligious. They said that the PKK is an irreligious terrorist group. He said the PKK tries to eliminate all the spiritual values of our society. In Germany, the PKK is granted the license to hold meetings. Evelallah, kale gibiyiz yani. Yalnız benim şaşırdığım, şimdi televizyonda Fethullah Gülen niye vermiyorlar diye bir program var. Günlerden beri sürekli hukukçular açıklıyor, belgeler diyor, bak diyor, belge gitmiş diyor. Now Numarasını veriyor belgenin, açıkça there is a anlatılmış diyor. program Neden vermiyorlar ya kardeşim? on Fethullah Gülen television nerede? stating why don't they CIA talk bakanı about vermiş. Fethullah Gülen on the televisions. Yani CIA'den daha güçlü bir istihbarat örgütü. CIA Well, sorry, sayısına people, oluyor. some people on TV channels discuss why Fethullah Gülen is not returned to Turkey. Well, let me tell you that if they give Fethullah Gülen back to Turkey, that would be against the purpose, against the objective of the CIA. Yani bunu anlamaları gerekiyor. Fethullah Gülen'i hiçbir şekilde vermezler. Ya adam This is Erbil'de something Fethullah very Gülen'i annoying. verdi. People should just Adam understand çok it. acayip konuşuyor. They would never CIA'ye ever return Fethullah Gülen. MI6'e hizmet ettik. İngilizlerin devletinin emrindeydim diyecek. Yöneticiler Well, bunlar, if the United States returns Fethullah Gülen, then he will speak out about the CIA, about the British deep state, from whom he received those orders, all kinds of things. And they can also show witnesses, lots of witnesses, and that would be disastrous for the United States. The Fethullah Gülen group considers United States as their own homeland, and he is a citizen, a reliable citizen of the United States government. He's a very truthful, a patriot of the United States government. He is known to be a servant of the government against the enemy. This is the kind of mindset that they have. Indeed, they are laughing at us when we say that Fethullah Gülen will be returned. They would never ever return Fethullah Gülen to Turkey. This is like saying, would you return the head of the CIA? They should just forget about this. This is not possible. If you give very reliable documents, they would still not return Fethullah Gülen because that would be the end of the United States and Britain. They know all the secrets about the government, and the CIA and the MI6 intelligence is gathered from these people. 70%, 80% of the intelligence of MI6 and the CIA are gathered from the members of the FETÖ terror group. They sent all the speeches of Mr. Erdogan and they sent them back to him.
There are thousands of cassettes, videos, audio tapes sent to the CIA. So they are very, very reliable members of intelligence. And these people really left when we ask him to return. They should not, for no reason, talk about this. I'm going right now. Yayınımızın sonuna geldik. Yarın inşallah tekrar görüşmek üzere. We will come back tomorrow. Bir ömür, bir nefes. Şimdi derin bir nefes alın. Kim bilir, belki de bu dünyada alacağınız son nefes olacak. Çünkü her insan için kaçınılmaz olan ölümün size hangi anda geleceğini bilmiyorsunuz. Peki ansızın, muhtemelen de hiç ummadığınız bir anda karşınıza çıkacak ve geri dönüşü de kesinlikle olmayan bu olay için bir hazırlık yaptınız mı? Sabah belli bir saatte kalkmak için bile bir hazırlık yapar, saatinizi kurar, erken yatarsınız. Evden dışarı çıkmadan önce de mutlaka hazırlanırsınız. Gündüz gireceğiniz bir iş toplantısı ya da akşam yiyeceğiniz yemek için farklı hazırlıklar yaparsınız. Kimi zaman ticari bir iş konusu veya bir sınav için günlerce, belki de haftalarca çalışıp hazırlanırsınız. Hem de her detayı, her ihtimali hesaplayarak. Peki sonsuza dek sürecek olan ahiretteki asıl yaşamınız için nasıl hazırlık yapıyorsunuz? Bunun için ne kadar ayrıntılı bir plan hazırlıyorsunuz? İnsanın önünde ortalama 60-70 yıllık kısa bir ömür vardır. Ve bu ömür tıpkı bir kum saatinde olduğu gibi hiç durmadan akar. Ve her insan ahirete doğru sürekli bir geri sayım içinde yaşar. Dünya, Allah'tan korkup sakınanlarla ona nankörlük edenleri ayırt etmek için hazırlanmış bir imtihan yeridir. Bu nedenle insanlar imanlarının ortaya çıkması için türlü şekillerde denenmektedirler. Sonuçta Allah'ı hakkıyla tanıyıp takdir edebilenler inkarcılardan ayrılacak ve kurtuluşa ereceklerdir. Hayat kısadır ama insanın ruhu Allah'ın dilemesiyle sonsuza kadar yaşayacaktır. Sonsuzun yanında ise 60-70 senelik hayatın hiçbir kıymeti yoktur. Bu 60-70 senelik hayatta ise ben yaşıyorum denilen anların toplamı yalnızca birkaç senedir. Evet, yanlış duymadınız. Koskoca denilen ömür aslında birkaç seneden ibarettir. Nasıl mı? Her insan yaşadığı 24 saatin aslında en fazla 18 saatini şuurlu olarak geçirir. Geri kalan minimum 6 saatlik uykudaysa bilinci tamamen kapalıdır. Ortalama 60 senelik bir yaşamın en az 1/4'ü, yani 15 senesi bilinçsiz olarak geçmektedir. Geriye kalan 40-45 senenin ise ilk 5 ila 10 yılı çocukluktan kaynaklanan bir şuursuzluk dönemidir. Yani 60 yaşında bir insan aslında bu yaşamının yarısını şuursuz olarak geçirmektedir. Kalan zamanınınsa çok büyük bir bölümünü yemek hazırlayarak ve yiyerek, bedenini ve çevresini temizleyerek, trafikte bir yere ulaşmaya çalışarak